Merhabalar, hoş geldiniz arkadaşlar. Bu videoda yine böyle rengarenk bir proje getirdim. Böyle çok tatlı bir artan ipleri değerlendirme projesi. Güzel bir şal modeli. Evet, bu şekilde. Şöyle arkasına da bakalım. Evet, arkası da böyle üçgen geliyor. Bu motifleri rengarenk örüyoruz arkadaşlar. Sonra birleştirmesini tek parçada, yani iplik koparmadan yapıyoruz. O yüzden hani yapılışı zor gibi görünse de oldukça kolay. İpimizi hiç koparmadan sırayla böyle bütün motifleri birleştirerek şalımızı tamamlıyoruz. Bu modelle birçok çeşit çalışma yapılabilir. Bebek çocuk giysileri yapılabilir, hırkalar yapılabilir. Biz bunu rahmetli anneciğimle birlikte çok önceden sandık örtüsü olarak örmüştük. Ee, Ben bir kısmını çıkardım. Şimdi açık halinde göstereceğim. Kare şeklinde bir sandık örtüsü olarak örmüştük. Yıllardır duruyor benim dolabımda sandık örtüsü şeklinde. Bir köşesini çıkartıp böyle şal olarak değerlendirmeye karar verdim. Evet, bu şekilde. Evet, şöyle ceketlerinizin üzerine de atabilirsiniz böyle çok pratik bir şekilde. Evet. Şimdi şemasına bakalım. Evet, şalın açık hali böyle arkadaşlar. Dediğim gibi kare bir örtünün şuradaki köşe kısmını, motiflerin son sırasını, birleşim sırasını sökerek çıkardım. O çıkardığım kısmı da başka bir şekilde değerlendireceğim. Kare bir örtüden böyle bir şal elde ettim. Sizin de evinizde varsa hani böyle tığ işi örtüler, kare şeklinde. Onları bu yöntemle şala çevirebilirsiniz. Evet, şimdi ölçülerini vereyim. Evet arkadaşlar, şalımızın ölçüleri böyle. Bakın, 1 metreye 1 metrelik bir örtünün şu köşe kısmını birleşim yerinden sökerek çıkardım. Bu şekilde kenarları 1 metre oldu. Şu uç kısımlar 50 santim. Şurası da 50 santim. Bu ölçülerde yapabilirsiniz. İdeal ölçü bu. Şimdi arkadaşlar, bu şalı, daha doğrusu sandık örtüsünü annemle örerken içlerinde plastik halkalar kullandık biz. Plastik halkalar kullanınca daha rahat örülüyor ve daha çabuk bitiyor. Hani zincir çekmekle uğraşmıyoruz ve bu halkalarla da yıkanmasına herhangi bir problem olmuyor. Çok rahatlıkla yıkanıyor. Şimdi göstereceğim halkaları. Ben yapımını zincir çekerek anlatacağım. Zincirle de çok güzel oluyor. Şöyle arkadaşlar, halkalarımız şu şekilde göstereyim. Bunu birçok videoda göstermiştim. Bunlarla düğmeler de yapıyorum ben giysilere. Düğme yapım teknikleri videomda detaylıca gösteriyorum nasıl yaptığımı zaten. Evet, şöyle plastik halkalar, bunların etrafını sararak motifleri yapıyoruz. Bunlar tuhafiyecilerde bulunuyor. Plastik perde halkası diye ararsanız kolaylıkla bulabilirsiniz. Şöyle minik boyları da var. Bakın şuradan göstereyim. Şöyle küçücük. Bunlar da daha çok böyle hani tülbent oyaları, takılar gibi çalışmalarda kullanılıyor. Evet. Bu şekilde. Şimdi bu plastik halkaları kullanarak çok önceden, böyle öğrencilik yıllarımda 2 tane bluz örmüştüm arkadaşlar, dantel bluz. Şimdi onları da göstereyim sizlere, fikir olsun. Evet, şöyle bir dantel bluz modelim var. Ben bunu yani çok eski, çok uzun yıllardır severek giyiyorum. Halkalarla yaptım böyle. Bu normalde bir oda takımı örneği. Pek çoğunuzun evinde de vardır zaten. Bu modelden çok oda takımı yaptım ben. Modeli çok sevdiğim için hadi demiştim bir de bluz yapayım bunlardan. Böyle bakın, orta kısımlarına da böyle file çalışması yapmıştım.
Çok rahat bir şekilde yıkanıyor bu halkalı çalışmalar. Herhangi bir şey olmuyor. Bir de şöyle bir bluz çalışmam var. Bu da yine bir oda takımı modeli. Bu modelden de birçok oda takımı örtüler yapmıştım. Modeli çok sevdiğim için bundan da böyle bir bluz yaptım. Şöyle bakın, bu da pek çoğunuzun evinde vardır. Çok güzel bir model. Hatta annem bir de masa örtüsü yapmıştı bundan, rahmetli anneciğim. Evet, böyle. Bunu da çok severek kullanıyorum. Bakın böyle şey gibi, güpür gibi. Çok güzel, evladiyelik, hiç eskimiyor. Evet, bunları da fikir olarak size belirtmek istedim. Şimdi modelimizin yapılışına geçelim. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 zincir çekiyorum. Birleştiriyorum. 1, 2, 3 zincir. Üçlü trabzan yapıyoruz. 2, 3, 4. Böyle zincirle beraber 4 tane trabzan oldu. 24 trabzan yapacağız. Ve 24. Evet, 24 tane üçlü trabzan yaptık ve motifimiz tamamlandı. Şöyle birleştirelim. Bir zincir çekip ipimi koparıyorum. Ve şöyle hemen motifi yapar yapmaz hemen, çünkü sonra zor olur, ipini arkaya böyle saklıyoruz. Evet. Evet arkadaşlar, ne kadar büyüklükte yapacaksak artan iplerimizle böyle rengarenk motifleri yapıyoruz. Gördüğünüz gibi en ufacık bir ip bile değerleniyor bu modelde. Şimdi birleştirme kısmına geçelim. Evet, şimdi sırayla buradan motif alarak birleştirmeye başlayacağım. Evet. Şimdi herhangi bir yerinden aldım. Bakın. 6 tane bu da dahil 6 tane sık iğne yapıyorum. 1, 2, 3, ipi de içine sakladım. 4, 5, 6. Şimdi köşesine geldik. Bunun için 1, 2, 3, 4 zincir çekeceğim. Ve hemen yanındaki yere batıyorum. Evet. Şimdi bununla birlikte 6 tane sık iğne yapacağım gene. Bu 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ben 1, 2, 3, 4 zincir çekip köşeyi oluşturdum. Hemen yanındakine batıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Evet. Şimdi 4 zincir çekip şu motife geçeceğim. İlk sıra böyle arkadaşlar, bakın. Şöyle şu motifi aldım, şuradan şuraya kadar yürüttüm. Sonra zincir çekip şu motife atlayacağım. Sonra bunu böyle etrafını yapıp şuraya gelip zincir çekip buna geçeceğim. Sonra bunu, ilk sıranın birleşimi böyle. Şimdi 4 zincir çekiyorum. 1, 2, 3, 4 ve herhangi bir yerinden alıyorum. Çünkü yuvarlak zaten. Şöyle kıstırdım, bakın. Sonra bununla birlikte 6 tane sık iğne olacak. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Evet. 6 tane sık iğne yaptık. Bakın şöyle oldu.
Şimdi köşe birleştirmesine geldim. Bir, iki zincir çekiyorum. Şöyle bakın. Şu şekilde birleşecek. Şurayla birleşecek. Şu kenar kısmı daha sonra bütün proje bittikten sonra en dış kenarını yapacağız şu kısmı. Evet. Şimdi burayla birleştiriyorum. Şöyle bakın. 2 zincir çektim. Kıstırdım. Tekrar 2 zincir çektim ve yanındakine batıyorum. 1 2 3 4 5 6. Şimdi burada gene köşe yapıyoruz. 1 2 3 4. Yanındakine batıyorum. 1 2 3 4 5 6. Evet. Şu ana kadar şöyle yaptık. Bakın. Şimdi şu böyle şey görünüyor, volanlı görünüyor. Dış kenarı yapınca burası böyle toplayacak arkadaşlar. Ondan endişe etmeyin. Evet. İlk sıra olduğu için böyle yaptık. Evet. Bu şekilde iki motifi birleştirdik. Şimdi gene üçüncü motife geçelim. Yine 1 2 3 4 zincir çekiyorum. Direkt bu motifi alıyorum. Herhangi bir yerine böyle kıstırıyorum. Ve 6 tane sık iğne bununla birlikte. 1 2 3 4 5 6. Evet. Şimdi bakın şöyle oldu. Şöyle. Şimdi ne yapacağız? Burayla birleştireceğiz. Umarım görünüyordur. Şöyle yaklaştırayım. Şöyle bakın. Evet. Şimdi 1 2 zincir çekiyorum ve şurayı alıyorum. Kıstırıp 1 2 zincirle bu motife dönüyorum. Evet. Şimdi 6 tane sık iğne. 1 2 3 4 5 6. Evet. Bu şekilde birinci sırayı tamamlayalım arkadaşlar. Şuraya kadar gelelim. Bir, iki, üç, 4 zincirle köşe oluşturdum. 1 2 3 4 5 6. Şimdi burayla birleştiriyorum. 1 2 3 4 zincirle kıstırdım. Bununla birlikte 6 sık iğne. 1 2 3 4 5 6. Evet. Şöyle oldu. Bakın. Şimdi burayla birleştireceğim. Oldukça kolay gördüğünüz gibi. 1 2 zincir çekiyorum. Burayla birleştiriyorum. Sonra 1 2 zincir. 1 2 3 4 5 6. Evet. Birinci sırayı tamamladık arkadaşlar. Bu kenarı daha sonra en son aşamada çevresini yaparken yapacağız. Evet. Şimdi buradan şu motife geçiyorum. Bunun için yine burada yaptığım gibi 4 zincir çekeceğim. 1
2, 3, 4 ve direkt bunu alıyorum. Evet. Şimdi bununla birlikte 6 sık iğne olacak. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Evet. Bakın hemen yerleştireyim. Şöyle oldu bakın. Şöyle. Şimdi ne yapacağız? Burayla birleştireceğiz. 2 zincir çekiyorum. 1, 2 ve şu köşeyi alıyorum. Kıstırıyorum. Evet. Bu motifi birleştirdik. Şimdi şu motife geçeceğiz. İkinci sırayı yaparken bu motiflerin sadece böyle tabanlarını birleştiriyoruz. Daha sonraki sırada şöyle gidip gelip tamamını birleştirmiş olacağız. Yani bu motif birleştirme işi 2 sıradan oluşuyor. Önce böyle ilk sırada bu şekilde dolanarak motifleri birleştiriyoruz. Ondan sonraki sırada gelen motiflerin sadece böyle tabanlarını birleştirerek gidiyoruz. Ondan sonraki sırada bu motiflerin etrafından böyle dönerek motiflerin yanlarını da birleştirmiş oluyoruz. Sonra bu sıraya geçiyoruz. Bu sıradaki motiflerin tabanını birleştiriyoruz. Yani birleştirme işleminin mantığı bu şekilde. Şimdi burada şu motife geçeceğiz. Şöyle 1, 2 zincir çekiyorum. Direkt bunu alıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bunu da birleştirdik. 1, 2 zincir çekiyorum. Ne yapıyoruz? Şurayla birleştiriyoruz. Evet. Şimdi 1, 2 zincir çekiyorum. Bakın şöyle. Şu motifi alıyorum hemen. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2 zincir çekiyorum. Şöyle bakın. Şu şekilde oldu. Şurayla birleştiriyorum. Evet. 1, 2 zincir çekiyoruz. Şu motifi hemen alıyoruz. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Evet. Bu şekilde 1, 2 zincir çekiyorum ve şu köşeyle birleştiriyorum. Evet. İkinci sıranın motiflerinin tabanını birleştirdik. Şimdi şöyle döne aynen ilk sırada yaptığımız gibi yanlarını birleştireceğiz. Şimdi şöyle 1, 2 zincir çekip hemen yanındakine batıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Evet. Şimdi köşe yapalım. 1, 2, 3, 4. Yanındakine batalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4. Köşe yaptım. Tekrar sayayım yanlışlık olmasın.
1 2 3 4 5 6. Evet. Yanındakine batıyorum. Yine 6 tane. 1 2 3 4 5 6. Evet. Şimdi bir iki zincir çekiyoruz. Şu köşeyle birleştiriyoruz. Bakın böyle oldu. Şöyle. Bir iki zincir çekip hemen diğer motife geçiyorum. Şöyle bundan hemen sonrakine battım. 1 2 3 4 5 6. 1 2 zincir şu köşeyle birleştiriyoruz. 1 2 hemen yanına 1 2 3 4 5 6 köşe yapıyorum. 1 2 3 4 yanındakine batıyorum. Evet, bu şekilde motifleri birleştirerek devam edelim arkadaşlar. Buradan geleceğiz, şurayla birleştireceğiz, sonra zincir çekip buna geçeceğiz, şöyle dolanacağız, buradan birleştireceğiz, zincir çekip buna gideceğiz. Şuraya gelene kadar örmeye devam edelim. Evet, buraya kadar geldim arkadaşlar. Şimdi şu motifle birleştireceğim. Aynen burada yaptığım gibi bu sıranın taban kısmını birleştireceğiz önce. 1 2 3 4 zincirle bunu alıyorum. Evet, 1 2 3 4 5 6. Evet, 1 2 zincir çekip bakın şurayla birleştireceğim. Birleştirdim. Şimdi 1 2 zincir çekip şunu alıyorum hemen. 1 2 3 4 5 6. 1 2 zincir çekip birleştiriyorum. Evet. Birleştirme kısmımız bu şekilde arkadaşlar. Sonra şuraya kadar geldikten sonra şöyle döne bunları birleştireceğiz. Evet. Şimdi bu karemizi tamamlayalım. Şöyle karemizi tamamlayalım. Şuraya kadar gelelim arkadaşlar. Ondan sonra gördüğünüz gibi şu kenarı da sonradan yapacağız. Şu iki kenar tamamlanmış olarak bitiyor. Motifleri birleştirdiğimizde şu kenarı ve bu kenarı sonradan yapıyoruz. Evet. Şimdi şu köşeye kadar gelelim. Evet arkadaşlar, şu köşeye kadar geldik. Bakın. Şimdi bu iki kenar örerken tamamlanmış oluyor. Şimdi şu iki kenarı tamamlayacağız. Evet, köşeden başlıyorum. 1 2 3 4 zincirle köşe yapıyorum. Hemen bir sonrakine 1 2 3 4 5 6 tane sık iğne yaptım. Şimdi 1 2 zincir çekiyorum. Şöyle ortada bir yere göz kararı batıyorum. Zincir saymaya gerek yok. 1 2 zincir çekiyorum ve diğerine geçiyorum. 1 2
3, 4, 5, 6. Bunu saymanıza gerek yok. Zaten kenarlarda 6 tane sık iğnelik yer kalmış oluyor. Evet. 1, 2 zincir çekip herhangi bir yerine şöyle ortalama batıyorum. Şöyle bakın. 1, 2 zincir buraya geldim. Evet, şu köşeye kadar gelelim. Evet, aynen devam ediyoruz. 1, 2, 3, 4 zincir. Hemen yanındakine batıyorum. Şöyle bakın. Sık iğne ile devam ediyorum. Evet, şuraya kadar gelelim. Evet, kenarları tamamladık. Model bu haliyle tamamlanmış oluyor ama en dış bir kenar yapmak isteyebiliriz. Bu haliyle de kullanabiliriz ama bir kenar çalışması yapalım. Şöyle siz dilediğiniz modeli oluşturabilirsiniz. Ben şöyle yapacağım. 1, 2, 3, 4 zincir çekiyorum. Bakın şu köşedeyim. Şöyle orta noktaya batıyorum. Göz kararı. İkili trabzan yaptım. Sonra 1, 2 zincir şuraya batıyorum. Evet. Şimdi burada 6 zincir oldu. 6 sık iğne olduğu için çift sayı tam ortadan e, tam orta noktasını bulamıyoruz. Hani tek sayı olması lazım. O yüzden böyle ortalama bir şekilde battım. Bakın. Burada şöyle bir tane boşluk var. Burada iki tane boşluk var gibi. Önemli değil. 1, 2 zincir şu orta noktaya batıyorum. İkili trabzan. 1, 2 zincir. Bakın şu köşeye batıyorum. Şöyle 1, 2 zincir. Gene şöyle ortalama göz kararı bir yere batıyorum. 1, 2 zincir. Şu köşeye batıyorum. 1, 2 zincir. Şu ortaya birleşim yerine batıyorum. 1, 2 zincir. Şu köşeye, köşenin hemen kenarına batıyorum. Hep aynı yerlere batarak şöyle bakın bir trabzan oluşturdum. Gayet de güzel oldu bence. Sayılar uygun oldu. Şöyle bakın. Şöyle yakından göstereyim. Evet. Şu köşeye kadar gelelim. Evet, köşeye geldik. Yine 1, 2 zincir çekiyorum. Şöyle battım. 1, 2, 3 zincir çekiyorum. Aynı yere batıyorum. Bu şekilde yaptık. 1, 2 zincir. Yine şuraya bakın. Şu noktaya. Evet. 1, 2 zincir. Şöyle ortada bir yere. Evet. Bakın köşeyi de böyle döndüm. Şöyle göstereyim. Evet. Şimdi bütün etrafını yapalım. Bir de fıstık çalışması yapalım. O şekilde devam edelim. Ve çevresini tamamladık. Şimdi son sıra olarak şöyle bir şey yapalım. Evet. 1, 2, 3 zincir çekip şu zincirin dibine şöyle bakın. Kıstırıyorum. Sonra şuraya bir sık iğne. Sonra hemen diğerine sık iğne. 1, 2, 3 zincir ve şuranın dibine şöyle sık iğne, sonra şuraya bir sık iğne, şöyle yanına sık iğne, 1, 2, 3 zincir, şöyle bakın şuraya kıstırıyoruz. Sonra aynı yere sık iğne, sonra diğerine geçiyoruz. Evet.
Son sırayı da bu şekilde yapalım. Modelimiz tamamlanmış olsun. Evet arkadaşlar, bu şekilde bütün etrafını çevreleyip modelimizi tamamlıyoruz. Şöyle gördüğünüz gibi bakın, çok tatlı bir model oldu. Sanki şey gibi, böyle minyatür bir bebek battaniyesi gibi oldu. Evet, bu şekilde işte dediğim gibi çeşitli projeler, battaniye, koltuk şalı, bebek hırkaları, yelekleri, şallar vesaire yapabilirsiniz bu modelde. İster böyle rengarenk artan ipleri değerlendirirsiniz, isterseniz de tek renk yapabilirsiniz. Ya da iki renk olur. Kızlar için pembe beyaz battaniye gibi. Ya da şey de olabilir. Mesela orta motifleri böyle moher iple, böyle tüylü tiftikli gibi iple örüp etrafını da floş iple çevreleyip, simli iple çevreleyip böyle bir hani abiye şal gibi şeyler de olabilir. Evet. Umarım faydalı bir video olmuştur. Diğer projelerimde görüşmek üzere. Şimdilik hoşça kalın.